Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş dikişsiz bebek batik modeli anlatacağım. Çok tatlı, çok şirin olacak. Ayağı hiç rahatsız etmeyecek. Bebekler için örebilirsiniz, çocuklar için örebilirsiniz, kendiniz için yapabilirsiniz. Harika. Hem de çok kolay arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir günde iki çift bile örebilirsiniz. Ben iki renk kullanacağım. Mavi ve beyaz kullanacağım. Böyle ağız kısmını, bilek kısmını böyle farklı bir teknik yaparak uygulayacağım arkadaşlar. Biraz modelin ağız açık gibi duracak. O yüzden kenarını tığla e, yapacağız. Farklı bir teknik kullanacağız. Onu da size anlatacağım inşallah. Ne kadarlık bebekleri olur diye sorarsanız 3 ay ile 1 yaş arası olur. Daha büyük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsınlar. Yardımcı olurum inşallah. Şiş olarak da 3 numara örgü şişi kullanacağım. İp olarak da elimde böyle kalan bebe yünlerim var. Onları değerlendireceğim arkadaşlar. 30 ilmek atarak başlayacağım. Topuk kısmından başlayacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle şu kısımdan, şöyle arka kısımdan başlayacağız. Sonra tabanı öreceğiz. Sonra yanlardan tel alıp o şekilde ilerleyeceğiz. Çok kolay. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Tek sayı 30 tane arkadaşlar. 30 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim inşallah. Evet, 30 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle çevirdim. Gördüğünüz gibi ön yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine haroşa olarak ilerliyorum. Evet, bu şekilde haroşa öreceğiz. Bu haroşa sıraları 8 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. 8 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 7, 8 sıra oldu. Şişimde 30 ilmek var. Ortada 8 tanesini ayarlayacağız arkadaşlar taban için. Şöyle sağ taraftan 3, 6, 9, 10, 11. Şöyle 12.'ye işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 10, 11, 12.'ye işaret koyuyorum. Siz koymayabilirsiniz. Sayarak yapacağım. Ortada bakın 4, 8 ilmeğim var. Şimdi ikinci işaretime kadar öreceğim. Beraber sayarak örelim. 2 aynı sayıda yaptıysanız 3, daha büyük yaptıysanız ortada 10 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz. Evet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın ikinci işaretime geldim. 18, 19 ve 20. İkisini bir düz olarak ördüm. Haroşa olarak ördüm diyelim. Şöyle çevirdim. Sadece ortada 8 ilmeğimizi öreceğiz. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden şöyle, pardon. İpim önde dursun. İpim önde dursun. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. İlkini örmedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İp kendime doğru aldım. 8 ve 9. ilmek. İkisini bir ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz. Ters olarak ördük. Son ikisini. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle yönünü çevirebilirsiniz. Bu 1, 2,
3 haroşa örerek ilerliyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. ilmeğin ikisini bir haroşa yani düz olarak örüyorum. Şöyle işaretleyicilerimi çıkartayım artık. Yerleri belli. Bakın ayrık duruyorlar. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. 8 ve 9. ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz görüntüsü olsun diye. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmek ikisini bir örüyorum haroşa olarak. Çevirdim. Bu yanlarda ilmekler bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. 8 ve 9. ilmek ikisini bir ters olarak örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum yine. 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmek. Şöyle ayrık duruyor. Oradan da anlarsınız. İkisini bir örüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 4, 5, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. 8 ve 9. ilmek. İkisini bir ters örüyorum. Bu şekilde yanlardaki ilmekler bitene kadar öreceğiz. Çevirdik. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Bakın 8 ve 9. düz ilmek zaten belli oluyor. Onu ve bir sonrakini ikisini bir örüyorum. Çıkışta ikisini bir örüyoruz. Ön yüzdeysek düz ya da haroşa, arka yüzdeysek ters olarak örüyoruz ki ön yüzde düz görüntüsü olsun. Arka yüzdeyiz. 8 ve 9. ilmek ikisini bir ters olarak örüyorum. Evet, yanlardaki ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde devam edelim. Evet, şöyle sonuna geldiğim son eksiltmemi de yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı yan tarafta. İkisini bir ters ördüm. Tam ortada 3, 6, 7, 8 ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle 8 ilmeğimiz kaldı. Buradan tel alacağız arkadaşlar. Şöyle arkadan giriyorum. Şöyle arkadan girdim. İlmeğim ipim önde. Bu şekilde tel alıyorum. Şöyle ipim önde. Arkadan bakın sıradan giriyorum. 8 sıra ördük. 8 tane tel almam lazım. Şöyle tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Belki kafanız karışır. Şöyle bakın. Arkadan girip tel alıyorum. Şöyle şişime aktarıyorum. Bu şekilde de alabilirsiniz ya da benim gibi bakın arkadan sıradaki yuvaya giriyorum. İkisine bir, iki tele birden batıyorum. Bu şekilde tel alıyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki yuvaya giriyorum bu şekilde. Ters örer gibi bakın. Böyle. İpimi öne aldım. Sıradaki yuvaya iki tele birden giriyorum. Ters örer gibi. Böyle ki ön tarafta şimdi arka yüzdeyiz. Ön tarafta düzgün görüntü olsun diye bu şekilde alıyoruz. Sıradaki yuvaya girdim. İpim önde. Ters örer gibi tel alıyorum. Kaç oldu? 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7. Son şöyle kenardan da bakın şuradan da tel alacağım ama burası biraz sıkı olmuş. Tığlalayayım bakın. Girdim. İlmeğimi aldım. Çekiyorum. Ve sol şişime aktardım. Şöyle çevirdim.
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 16 ilmeğimi ördüm. Şimdi yine buradan da tel alacağım. Bakın 8 tane ilmek çıkarmam lazım. Şöyle yine de sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle şuradan başlıyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son yuvaya da girdim. Şöyle ilmek aldım. İnşallah. Olmazsa tığ alalım. Şöyle ilmek aldım. Şişime geçirdim 8. 24 tane ilmeğim oldu. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğim yine. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Arka yüzdeyiz. Ön yüzde bakın haroşamız oluşuyor bile. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi öreceğiz. 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Şöyle sırayı tamamlayayım. Evet, gördüğünüz gibi birinci sıramız oluştu. 4 sırayı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi hem başta hem sonda eksiltme yapacağız. Şöyle ipimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Şöyle beraber örelim. ...24 ilmeğimiz var. 10 ilmek kalana kadar her ön yüzde, başta ve sonda eksiltme yapacağız. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örüp birinci eksiltme sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece haroşa öreceğiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Şöyle kenara düzgün olsun diye. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde ikinci eksiltme sırasındayız. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Ve sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Yine son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Her ön yüzde, başta ve sonda eksiltme yapacağız. Dediğim gibi 10 ilmek kalana kadar. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sırayla bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde her ön yüzde eksiltme yapacağız. Dediğim gibi 10 ilmek kalana kadar eksiltmemizi yapalım. Evet. Şöyle 11 ilmeğim kaldı. Son eksiltmeyi de beraber yapalım istedim. Son 3 ilmeğim var. Ön yüzdeyim. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Son kenar ilmeğimi de örüp sırayı tamamladım. Şişimde toplamda 3, 6, 9, 10 ilmek kaldı. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Evet, örmeden sağ şişimi aldım. Şöyle sıradaki yuvaya giriyorum arkadaşlar.
Şöyle şuraya yan tarafa giriyorum. Bakın 2 tel alacak şekilde buradan ilmek çıkartıyorum. Arka yüzeydik. Şöyle çeviriyorum. Ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzden hemen bu 2 ilmeğin ikisini bir haroşa düz olarak örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum haroşa örerek. Yukarıya doğru hem ekleyerek çıkacağız. Hem de şöyle üst kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle şurayı oluşturacağız. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örmeden aldım. Bir de sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın yan tarafa 2 tele birden girip buradan ilmek alıyorum. Eklemiş olacağız. Şöyle çevirdim. Bu 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örmeden alıyorum. Yan taraftan bakın bir sonraki sıradan şöyle 2 tele girip buradan ilmek alıyorum ve çeviriyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ön yüzden. Ve yine haroşa örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yuvaya girdim. Bakın buraya yan tarafa ilmek aldım. 11 ilmeğim oldu. Çevirdim. Arka yüzden ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Ve yine yoluma devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örmeden aldım. Sıradaki yan taraf yuvaya giriyorum. 2 tel alacak şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. 11 ilmeğim oldu. Çevirdim. Ön yüzdeyim. 2 ilmeğin ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Dokuz ilmek örüyoruz. Son ilmeği örmeden alıyoruz. Sıradaki yan yuvaya giriyorum. Oradan ilmek çıkartıyorum. Çevirdim. Arka yüzden de bu 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki yan yuvaya giriyorum. 2 tel alarak girdim, ilmek aldım ve çevirdim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Yan tarafa ekleyerek devam etmiş oluyoruz. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Nereye kadar öreceğiz size göstereceğim birazdan. Yine son bir ilmeğim kaldı. Onu örmeden aldım. Yan tarafa girdim, ilmek aldım. Evet buradaki haroşalarım bitene kadar arkadaşlar buraya kadar öreceğim bu şekilde. Bu taraftan da buraya kadar öreceğim. Şöyle buraya kadar geleceğiz. Evet modelime de bakayım. Evet oraya kadar geleceğim. Şuraya kadar geleceğiz. Bakın burada başlangıç ipimiz var zaten. Bu kısma kadar, burayı da bu kısma kadar ilerletelim bu şekilde. Evet şöyle sonuna geldim. Şöyle yine yan taraftan ilmek aldım. 11 ilmeğim var. Burada 2 ilmeğin ikisini bir örmem gerekiyor ama ön yüzdeyim. Üçünü bir örüyorum artık. Keseceğim arkadaşlar. Yeterli diye düşünüyorum. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. Bu yan taraflar bakın. Şöyle şuraya kadar geldim. Burada da aynı şekilde bu tel aldığım kısma kadar geldim. 3 ilmeğin üçünü bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Kesim yapıyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet son 2 ilmeğim kaldı. Onları da ördüm. Şöyle. Evet şekli bu arkadaşlar. Şimdi etrafını aynı bu renkle de gidebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben patiğimi. Beyazla benim yaptığım gibi beyazla da gidebilirsiniz ya da farklı renkte kullanabilirsiniz.
Farklı renk kullanacaksanız şöyle ipimizi keselim. Tığla yapacağız arkadaşlar, bu kısmı da tığ yardımıyla yapacağız. Ben beyaz kullanacağım için şöyle burada ipimi kesiyorum. Son ilmeği içinden geçtim. Hatta şuraya sabitleyebilirdim arkadaşlar. Diğerini sabitledim ama burada niyeyse aklıma gelmedi. Şöyle son ilmeğimi şöyle şuraya sabitliyorum. Buraya başına dolamadan batıyorum. Evet, şöyle iki ipi birbirine bağlayalım. İçeriden ipimizi saklarız tığ yardımıyla. Bu şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Şöyle hoş. Evet, beyaz ipimi aldım. Bu tekniği nasıl yapacağız onu anlatacağım. Şöyle ilk önce, evet, kalın uçlu tığ almışım. Şöyle 2 numara 2 milimetrelik tığ kullanacağım. Şöyle biraz ipim uzun bıraktım onu saklayayım diye. 1-2 zincir çektim. Birinci zincire batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. Bu iki ilmeği içinden geçiyorum. Bu bir. Şöyle şuradaki tele batıyorum. İlmek alıyorum. Bu iki ilmek alıp bu iki telin içinden geçiyorum. 2. Buraya girdim. İlmek aldım. Doladım. Bu iki telin içinden geçtim. 3. Buraya giriyorum ilk önce. İlmek alıyorum. Bu iki telin içinden geçiyorum. 4. Bu tele giriyorum. İlmek alıyorum. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. 5. Buraya girdim. İlmek aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. 6. Bu şekilde 7, 8, 9, bu şekilde 10 tane zincir çektik diyelim arkadaşlar. Şimdi bu sağ ayak, sağ taraftan başladım. Sol ayak için de şöyle şuradan başlayacağız. Sağ ayak için buradan başlarsınız. Böyle gelip buraya gelip sonra yine sıranın sonunda aynı şekilde 10 tane zincir çekeceğiz. Sağ ayak için buradan. Sol ayak için de şuradan başlayacağız. Şöyle bakın. Hemen buraya batıyorum. Sol ayak için bir de buraya batıyorum. İlmek alıyorum. İlmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden çekiyorum. Tekrar göstermek istiyorum, anlamayan olabilir diye. Şöyle. Ne yaptık? Şuraya batıyoruz arkadaşlar. Hem buraya batıyorum. Sonra patiğimi alıp bu yan kısma batıyorum. İlmek aldım. Bu ilk telin içinden geçirdim. Ve doladım. 2 ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. Pardon. Sıradaki yuvaya girmeden önce buradan, bakın, buradaki tele giriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek aldım. Bu telin içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Buradaki tele girdim. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek aldım. Bu telin içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Şuradaki tele giriyorum. Sıradaki yuvaya. Doladım. 2 ilmeği. İlk önce tek ilmeği içinden geçiyorum. Sonra dolayıp 2 ilmeği içinden geçiyorum. Buradan giriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek telin içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Bu şekilde ilerliyoruz. Ağız kısmı biraz geniş arkadaşlar. Şu arka kısımda eksiltme yapacağız. Batıyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlk önce bu telin içinden geçiyorum. Sonra dolayıp iki telin içinden geçtim. Buradaki tele giriyorum. Sıradaki, burada bir tane atladım. İkinciye batıyorum ki burada sıkılarsın. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek aldım. İlk önce tek telini dolayıp iki telin içinden geçiyorum. Şuraya giriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. İlk önce tek telin içinden geçiyorum. Doladım. İki telin içinden geçiyorum. Görüntü böyle olacak.
Evet, buradaki ipi de aradan saklıyorum gördüğünüz gibi. Şuradaki tele giriyorum. Sıradaki yuvaya ilmek aldım. Tek telin içinden geçtim. Sonra dolayıp iki telin içinden geçiyorum. Buradaki tele girdim. Bu ağız kısmı biraz geniş arkadaşlar. O yüzden bakın 5 tane eksiltme yaptım. Yani 5 tanesinde bir tane atlayıp ikinciye battım. İlmek aldım. Tek telin içinden geçtim. Doladım. İki telin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Farklı bir teknik arkadaşlar. Evet, burada da bir tane eksiltme yapalım. Girdim. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. İlmek alıyorum. İlk önce tek telin dolayıp iki telin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Evet, burada da bir tane eksiltme yapalım. Şöyle. İlk önce buraya giriyoruz. Bir tane atladım. İkinciye girdim. İlmek aldım. Tek telin içinden geçtim. Doladım. İki telin içinden geçtim. Bu şekilde. Evet, bakın. Başladığımız yere kadar şöyle. Şuraya kadar gelelim. Burada da yine 10 tane zincir çekip tamamlayacağız. Evet, bakın sıranın sonuna yani başladığımız yere kadar geldim. Burada yine burada yaptığım gibi zincir yapacağım. Şöyle bakın, bu tele batıyorum. İlmek aldım, doladım, iki ilmeğin içinden geçiyorum. Buradaki tele batıyorum. İlmek alıyorum. Bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, bu tekniği arkadaşlar bana kimse öğretmedi. Ben kendim öğrenmiştim. Ama internette de gördüm yani ben çoktandır örgü biliyorum biliyorsunuz. Çocukluktan beri yapıyorum ama sahibi benim demedim. Bazı modellerin illa bir sahibi çıkıyor biliyorsunuz. Tevafuk olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeterli. Evet, şöyle en sonunda bir zincir çekiyorum ipimi. Birazcık uzun bırakıyorum ki içinde ipimi saklayayım. Örgü evrenseldir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Herkes kendine göre model üretebilir. Benim ürettiğim modeli başkası da üretebilir, olabilir. Ben hiçbir zaman bunu ben ürettim ya da bu benim demedim. Ben de çok şey kattım örgülere, ördüklerime, hatta öğrettiklerime de yani. Böyle arada bana sataşan oluyor, o yüzden bugün biraz içerlendim. Ama umurumda mı değil arkadaşlar, hiç takmıyorum, artık alıştım. Böyle. Evet, bitti. Çok tatlı, dikişsiz, harika oldu arkadaşlar. Her yaşa yapılabilir, uyarlanabilir. Hatta bu dikişsiz şeklinde ben kendi kafamdan yaptım arkadaşlar. Kimseye bakmadım. Şöyle bu arka kısmı biliyorsunuz bayan patiklerinde kullanmıştık ama şöyle ön burun kısmını kullanmamıştık. Böyle olabilir, yapabiliriz. Ben katarım, o katar. Benimkini o kullanır. Onunkini ben görmüşümdür ya da bir arkadaşımdan duymuşumdur ya da vardır, var olanıdır. Olabilir. Yani hoş görmek lazım. Ben öyle bencil değilim arkadaşlar. Paylaşmayı severim. Çok şükür. Evet, böyle. Buraya dilerseniz de böyle düğüm atabilirsiniz. Hem kız hem erkek bebişlere uyar. Dediğim gibi sağ ayağı da buradan başlayacaksınız, buradan bitireceksiniz arkadaşlar. Böyle yaparsınız. Böyle çok tatlı iş. Harika bir patiğimiz, bebek patiğimiz oldu. Dikişsiz olması da ayağı rahatsız etmeyecek arkadaşlar. Böyle dediğim gibi her yaşa da uyarlanır. Kendinize bile yapabilirsiniz bu tarzda örüp. Hoş olur arkadaşlar. Böyle sizi çok seviyorum. Böyle değerli yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Böyle ben üretiyorum. Sizden sadece yorum bekliyorum. Böyle kalp bekliyorum.
Çok mutlu oluyorum arkadaşlar böyle güzel yorumlarınızı görünce. Böyle fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz. Şöyle yapabilirdiniz de diyebilirsiniz arkadaşlar. Facebook'tan ve Instagram'dan da biraz büyümek istiyorum arkadaşlar. Artık oradan da ilerlemek istiyorum. O yüzden takip ederseniz çok mutlu olurum. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Ören Hanım adında da Facebook hesabım var. Hatta Ören Hanımlar ve Örgü Modelleri diye grubum var arkadaşlar. Yıllardır. Oraya da gelebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.